Enver Paşa'nın Almanya'nın zaferine bel bağlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nu 1. Dünya Savaşı'na sokması daha ilk anda İngiltere ve müttefiklerinin müdahalesine sebep oldu. Çünkü daha savaşa fiilen girilen ilk gün 3 Kasım 1914'te İngiliz filosu Çanakkale Boğazı'nın dış istikamlarını bombalayarak Çanakkale muharebelerini fiilen başlatmış oldu. Müttefik devletlerin temel niyeti İstanbul'u alarak Osmanlı'yı hızlıca savaş dışı bırakmaktı. Bunun için atılması gereken ilk adım Çanakkale Boğazı'nı geçmekti. İtilaf devletleri hem Batı cephesindeki Alman baskısını azaltmak hem de Bolşevik isyanına doğru ilerleyen Ruslara yardım etmek için Türk devletini saf dışı bırakmalıydı. Bu aynı zamanda Süveyş kanalı ve Mısır üzerindeki Türk tehdidini de ortadan kaldıracaktı. Başlangıç planı karadan ve denizden Çanakkale'yi alacak bir operasyon başlatmaktı. Daha sonra savaşı sadece donanma gücüyle yani denizden başlatmaya karar verildi. Müttefik devletlerin elindeki istihbarat, Boğaz'ı koruyan istikamın yetersiz olduğuydu. Yani donanma gemileri için bu istikamları vurarak Boğaz'ı geçmek çok kolay olacaktı. Çanakkale Boğazı'nın dış istikamı yani Ege Denizi'ne açılan kısmı olan Sebdülbahir ve Kumkale'ye yerleştirilmiş 20 toptan ibaretti. Bu toplardan sadece 4 tanesinin menzili 15.000 metreye yaklaşıyordu. Diğerlerinin menzili 7.500 metreydi ki İngiliz gemilerinin top menzilleri daha fazlaydı. Yani gemiler sadece 4 topun menzilinde olacaktı. Diğerlerini menzile girmeden bu istikamları vurabilecekti. Asıl müdafaa noktaları Çanakkale Boğazı'nın en dar yerinde kurulmuş olan iç müdafaa tahkimatındaydı. Burada 78 top mevzilenmişti ancak bunların cephanesi son derece azdı. İngiliz savaş gemilerinin 3 Kasım'da Çanakkale dış tahkimatına yaptığı bombardımandan sonra 3 ay bir hareketlilik yaşanmadı. Bu 3 aylık süreçte dış tahkimat kısmen tamir edildiyse de bu istikamların top mesafeleri açısından dezavantajlı olduğu ve müdafaa edilemeyeceği anlaşıldığından asıl savunma hattının Boğaz'ın dar bölgelerinde kurulmasına karar verildi. Bu süreçte İtilaf devletlerine ait denizaltı gemileri Boğaz'daki mayın hatlarını aşıp Marmara Denizi'ne ulaşabiliyordu. 13 Aralık'ta Mesudiye zırhlısı İngiliz denizaltıları tarafından batırıldı. Marmara'ya giren denizaltıların temel görevi İstanbul'dan Çanakkale'ye yapılan asker ve malzeme nakliyatını engellemekti. Çanakkale'ye büyük taarruz 19 Şubat 1915'te başladı. Bir hafta içinde dış tahkimat tamamen tahrip edildikten sonra taarruza 3 hafta kadar ara verildi. 19 Mart 1915'te Amiral Robeck kumandasındaki İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan filo, Cevat Paşa komutasındaki Çanakkale istikamlarına karşı saldırıya geçti. Bu ilk saldırının amacı mayın tarlalarını koruyan topçu bataryaları tahrip etmek, aynı zamanda Çanakkale Boğazı'nın da orta kısmındaki en kuvvetli topçu bataryalarını imha etmekti. Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında Çanakkale sahil tabyalarının direnci önemlidir. Ancak savaşın başında Nusret adlı mayın gemisinin yaptıkları savaşın gidişatını değiştirdi. Bu küçük gemi müttefik kuvvetlerinin büyük taarruzundan birkaç gün önce gemilerin manevra yaptığı Karanlık Liman adlı bölgenin yukarı kesimine İngiliz kuvvetleri fark etmeden mayın döşedi. 18 Mart sabahı İngiliz ve Fransız kuvvetlerinden oluşan filo Çanakkale Boğazı'na girerek sahil tabyalarını bombalamaya başladı. Öğle saatlerine doğru ağır bombardıman ile sahil tabyaları önemli oranda tahrip edilmişken Fransızların 16.000 tonluk Bouvet zırhlısı bir mayına çarparak 790 kişilik mürettebatı ile birlikte battı. Hemen ardından 15.000 tonluk İngiliz Irresistible ve onun yardımına koşan 13.000 tonluk Ocean zırhlısı battı. İngilizlerin 1911 yılında imal ettiği dönemin en büyük zırhlı gemilerinden biri olan 18.000 tonluk Inflexible zırhlısı mayına çarparak savaş dışı oldu. İngiliz gemileri mayın tarama gemileri eşliğinde ilerliyordu. Ancak beklenen Boğaz'a enlemesine mayın yerleştirileceği ve bunların önemli oranda temizlenmiş olmasıydı. Ancak Nusret mayın gemisinin Asya kıyısına paralel yerleştirdiği mayınlar müttefik filosu için kötü bir sürpriz oldu. Her iki kıyıda yer alan topçu kuvvetleri tarafından Fransızların Suhren ve Gaullios zırhlıları top atışıyla batırıldı. Yarım gün içinde 6 zırhlı kaybeden İngiliz ve Fransız kuvvetlerine bağlı diğer gemiler Boğaz'dan çekildi.
Cevat Paşa komutasındaki Çanakkale ordusu belki de bütün savaşın gidişatını değiştirecek bir başarı kazandı. Müttefik kuvvetleri bu ilk günkü hezimetin ardından deniz kuvvetleri ile netice alamayacaklarını anladılar ve kara savaşlar için hazırlığa başladılar. Çanakkale Boğazı'nı denizden geçemeyen müttefikler vakit geçirmeden kara harekatına dair hazırlıklara başladılar. Bir ay kadar sonra 25 Nisan 1915'te çıkarma harekatına başladılar. Akdeniz Müttefik Başkumandanı Sir Ian Hamilton emrindeki kuvvet, İngiliz ve Fransız birliklerinden oluşan 75 bin kişilik bir orduydu. Şiddetli Türk savunması karşısında bu kuvvet sonradan 500 bin kişiye kadar arttırıldı. Müttefik ordusunun yaklaşık 400 bin askeri Büyük Britanya'yı oluşturan ülkelerden geliyordu. İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Hindistan. Başlangıçta Türk kuvvetleri 5. Ordu adı altında toplanan 80 bin kişilik bir kuvvetten ibaretti. Savaş ilerledikçe Türk ordusunun kapasitesi de arttırıldı ve yönetimi Mareşal Limon van Sanders Paşa'ya devredildi. İtilaf kuvvetleri önce Kumkale'ye çıkarma yaptı. Kumkale'de tutunamayınca Sebdülbayır'a çıkartma yapıldı. Arkadan Kumtepe ve Arıburnu mevkilerine çıkartma yapıldı. Arıburnu cephesi iki bölge olarak yönetiliyordu. Esat Paşa kuzey cephesindeki kuvvetlerin, Vehip Paşa ise güney cephesindeki kuvvetlerin komutanıydı. Güney yani Sebdülbayır cephesinde bulunan Türk kuvvetleri aylarca süren emsalsiz bir savunma savaşı yaptılar. Vehip Paşa'nın emrindeki Türk birlikleri sahilde mevzi oluşturan müttefik kuvvetlerin saldırılarını püskürttüğü gibi düşmanı denize dökmek üzere saldırılarda da bulundu. Türk ordusu düşman donanmasının bombardımanıyla desteklenen kara birliklerinin tüm saldırılarını püskürttü. Ağustos ayının sonlarına kadar süren bu savaşlarda Türk birlikleri ağır kayıplar verdi. Ancak mevziler kaybedilmedi. Esat Paşa'nın kumandasındaki kuzey cephesi güneye göre savaş boyunca daha şiddetli çarpışmalara sahne oldu. Bu kesime çıkan Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusu kuvvetleri başlangıçta önemli mevkiler kazansa da 19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal Kocaçimen istikametinde harekete geçerek bu kuvvetleri durdurdu. Düşmanın ilk çıkarma harekatı üzerine Mareşal von Sanders 19 Mayıs 1915'te 42 bin kişilik bir kuvvetle karşı hücuma geçti. Anzak kuvvetleri dar bir sahil şeridi üzerinde tutunmayı başardı. Bu muharebede Türk tarafı 10 binden fazla asker kaybetti. Düşman denize dökülmemek ve mutlaka başarıya ulaşmak için bu cepheye yeni kuvvetler yığıyordu. Türk kuvvetlerini arkadan vurmak için Suğla Limanı boyunca ve civarında büyük ölçüde asker çıkardılar. Albay Mustafa Kemal düşmanın 4 gün süren Kocaçimen taarruzunu Conk Bayırı'nda durdurdu. Kuzey cephesinin en kanlı savaşları Anafartalar'da geçti. Burada 20 taburluk düşman kuvvetinin karşısında duran 2 taburluk Türk kuvveti düşmanı oyalayarak Cebre yürüyüşle cepheye gelen 2. Tümen'in yetişmesine kadar dayanmıştı. Mustafa Kemal 8-9 Ağustos gecesi Anafartalar grubu kumandanlığına tayin edilince mükabel hücuma geçerek müttefik kuvvetleri siperlerinden çıkamaz hale getirdi. Bundan sonra müttefiklerin tüm taarruz girişimleri sonuçsuz kaldı. Mustafa Kemal Çanakkale cephesine yarbay rütbesiyle atandı. Cephe deneyimi yüksek ancak İttihatçılara muhalif bir subaydı. Çanakkale Savaşı'nda Limon von Sanders başta olmak üzere kurmayların savaş taktikleri ve tahlillerini sorgulayarak ve inisiyatif alarak yaptığı birkaç hamle önce albaylığa terfi etmesine, daha sonra tüm Kuzey Çanakkale birliklerinin komutanı olmasını sağlayan Anafartalar grup komutanı olarak atanmasını sağladı. Mustafa Kemal'in Conk Bayırı'nda yaptıkları hem savaşın gidişatını değiştirdi hem de askeri kariyeri açısından bir ivme yarattı. Mustafa Kemal'in ilk başarılı hamlesi yedek tümen komutanı iken 25 Nisan 1915'te 57. alayı kişisel inisiyatif ile Arıburnu'na çekmesi ve bu alandan çekilme aşamasında olan 27. alaya süngü taktırıp mevzi alarak savunmaya devam etmesini sağlaması ve nihayetinde bölgeye intikal eden 57. alayı komuta ederek Conk Bayırı'ndan düşmanı denize kadar sürmesiyle olmuştur. Bu noktada tarihe geçen şu emri vermiştir: "Ben size taarruz etmeyi emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir." 25 Nisan Arıburnu zaferinin ardından Yarbay Mustafa Kemal'in emrine 3 piyade, 1 topçu ve
ek bir piyade alayı verildi. 27 Mart 1915 emri altındaki birlikler 7 alaya çıkarıldı. 1 Mayıs 1915 tarihinde emrine 4 alay daha verildi. Toplamda emri altındaki asker mevcudu 11 alay yani 4 tümene çıktı. 1 Haziran 1915 tarihinde Mustafa Kemal albaylığa terfi etti. 8 Ağustos 1915 tarihinde Anafartalar Grup Komutanı tayin edildi. Emrindeki tümen sayısı 6'ya kadar çıktı. Aralık 1915'te Çanakkale'den ayrılana kadar 2. 15 ve 16. kolorduların komutanlığını üstlendi. Bu durum yaklaşık 35.000 kişilik bir orduya komuta etmek anlamına geliyor. 10 Ağustos 1915 tarihinde yönettiği Conk Bayırı taarruzu ve Süngü Tak hücumu ile müttefik kuvvetleri bozguna uğrattı. Mustafa Kemal'e Çanakkale'de savaştığı dönemde Trablusgarp ve Irak ordu komutanlığı yetkisi ve Tuğgeneralliği terfisi teklif edildi. Ancak Çanakkale'den ayrılmayı reddetti. Mustafa Kemal Çanakkale'de savaştığı 10 ay boyunca gümüş ve altın imtiyaz madalyaları, gümüş ve altın liyakat madalyaları, harp madalyası ve 3. rütbeden Osmanlı nişanı ile başarıları ödüllendirilmişti. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal'in rütbesi ve konumunun ötesinde yetkilerle görev yaptığı aşikardır. Britanya Savaş Bakanı Lord Kitchener ve Bahriye Bakanı Churchill, Britanya Savaş Konseyi'ne Çanakkale Boğazı'nın kolayca aşılacağı ve kolay bir hamle ile Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş dışı bırakılacağı bir planla gelmişlerdi. Ancak aylar süren kanlı çarpışmaların yaşanacağı, beklemedikleri bir direnişle karşılaşacak bir cephe yaratmış oldular. Her iki taraf kuvvetlerinin inatla çarpışması Çanakkale muharebelerini doğrudan doğruya bir siper savaşı haline sokmuştu. Bu cephede başarı kazanamayacağını anlayan müttefik kuvvetleri 1915 Aralık sonu ile Ocak 1916 başlarında Çanakkale'yi tahliye etti. Savaşın ilk günlerinde kaybedilen gemilerin ardından İngilizler Goliath, Trump ve Majestic savaş gemilerini de kaybetmişlerdi. İngilizlerin kaybı 115.000 ölü olmak üzere 205.000, Fransız ordusunun kaybı ise 47.000'di. Türk kuvvetlerinin zayiatı da şehit, yaralı ve hasta olmak üzere 250.000 kişiyi geçmişti. İngiltere Bahriye Nazırı Winston Churchill, müttefik kuvvetler için büyük bir darbe olan Çanakkale başarısızlığı üzerine istifa etti. Müttefiklerin Çanakkale önüne yığdıkları deniz kuvvetleri 18 zırhlı, 12 kruvazör, 17 muhrip, 12 denizaltı, 1 uçak gemisi, 1 balon gemisi, 36 mayın gemisi, 2 hastane gemisi, 86 nakliye ve 222 çıkarma gemisi ile 42 uçaktan ibaretti. Çanakkale Savaşı'nda her iki tarafın ölü, yaralı ve kayıplar dahil toplam zayiatı 500.000 kişiyi geçmişti. Çanakkale Savaşı dünya tarihinde en çok asker kaybı yaşanmış savaşlardan biridir.